Molavay'dan herkese merhaba. Adobe Animate nasıl kullanılır onu göstereceğim. Yani Adobe Animate'in temel mantığını anlatacağım sizlere. Hiç bilmeyenler için. Şimdi programı ilk açtığımız zaman her zaman karşımıza şöyle bir ekran gelir. Şimdi ilk başlayanlar için söylüyorum. Burası pek önemli değil. Yani standart bir boyutta da çalışabilirsiniz. 4K boyutunda da çalışabilirsiniz. Ya da yapacağınız proje web üzerine ise buradan web'i seçebilirsiniz. Ama ilk bu programa başladıysanız direkt buradan zaten programı ilk açtığınız zaman direkt ayarlar böyle oluyor. Şuradan da zaten seçebilirsiniz. Create diyoruz ve projemizi oluşturuyoruz. Şimdi programın ana mantığını anlatacağım sizlere. Şimdi programı açtığımız zaman şunu arka planı değiştirelim. Şöyle kırmızı olsun. Şimdi programın ana mantığı karedir. Yani şurada görmüş olduğunuz kareler animasyon oluşturuyor. Her bir kare bir animasyon demektir. Şimdi şöyle yapalım. Bir yazı yazalım şöyle. Merhaba. Bunun rengini şöyle siyah yapalım. Tekrar seçiyorum. Evet. Şimdi şöyle orta kısmı alalım. Evet. Şimdi Adobe Animate'in temel mantığı şuradaki karelerdir. Şimdi şöyle göstereceğim. 30. kareye geliyorum. Bak ilk karede diyorum ki animasyonum şurada olacak. Yani benim nesnem burada olacak. Biz buna nesne diyoruz. Şimdi ilk başladığı zaman nesnem benim burada olacak. Daha sonra ilerleyen karelerde diyorum ki yani 30. karede hemen insert keyframe diyorum. 30. kareye geldiği zaman benim şuradaki nesnem şuraya gelsin. Tam buraya gelsin. Şimdi bir çalıştıralım. Böyle oluyor. Yani buradan buraya ışınlanıyor bu. Şimdi buna sağ klik yapıyorum ve Create Classic Twin diyorum. Tekrar çalıştırıyorum ve gördüğünüz gibi yavaşça yan tarafa doğru gidiyor. Şimdi bunu 30 yaptığım için birazcık yavaş gidiyor. Şimdi bunun hızlı gitmesini istiyorum ben. 10 yaptım. Daha da hızlı gitti. İşlemi geri aldım. İşlemi geri almak bu arada CTRL Z'dir. Yanlış bir işlem yaptığınız zaman CTRL Z ile yaptığınız işlemi geri alabilirsiniz. Örneğin böyle bir şey yaptım. CTRL Z eski yerine geri geldi. Şimdi buradan buraya gidiyor. Şimdi daha sonra burayı bir kapatalım. Yeni bir layer oluşturalım. Bu kalsın şimdilik. Şöyle silelim. Şimdi bu kısma geldik. Aynı şekilde buraya şöyle bir tekrar yazı yazalım. Nasılsın diyelim. Şimdi diyorum ki ilk karede benim yazım burada olacak. Ya da şurada. Ya da burada. Hiç fark etmez. Nesnenizin nereden gelmesini istiyorsanız ya da nasıl bir hareket yapmasını istiyorsanız ilk karede onu belirleyeceksiniz. Şöyle ortada dursun istiyorum ben nesnem. Şimdi buna bir defa tıklıyorum ve ikinci kareye geliyorum. İkinci karede insert keyframe diyorum. Ve bu sefer yazıya tıklıyorum ve bunun rengini şöyle değiştiriyorum.
Tekrardan 3. kareye geliyorum. Insert keyframe diyorum. Tekrar yazıma tıklıyorum. 3.'yü seçiyorum. 4'e geliyorum. Aynı işlemi yapıyorum. Tıkladım yazıya. Rengini şöyle değiştirdim. 5'e geliyorum. Yazıya tıkladım. Ve rengini şöyle beyaz yaptım. Şimdi az önce 1. kareyi biz işaretledik. Ve 30. kareye işaretledik aynı şekilde. 1 ve 30 arası yaptık. Fakat bu sefer bir kare bir kare yaptık. Bir çalıştıralım. Gördüğünüz gibi şöyle mesela CTRL Enter yaptığım zaman şöyle hareketli bir şey çıkıyor ortaya. Ama buradan baktığım zaman baştan başlıyor bak. Siyah diyor. Hafif rengi soluyor, açılıyor ve beyaz oluyor. Şimdi tek tek yaptığınız zaman ortaya böyle bir sonuç çıkıyor. Yani mantık bu. Animate'in mantığı budur. Buradaki kareler. Siz buradaki karelere ne kadar çok önem verirseniz o kadar güzel bir görüntü çıkar. Şimdi geldik diğer kısma. Şimdi orada da şöyle bir şey yapacağız. Bir oval çizelim şöyle. Şu şekilde. Ovalin bu arada düzgün çizilmesini istiyorsanız Shift tuşuna basılı tutmanız yeterlidir. Şimdi bir tane de layer koyuyorum. Şöyle bir çizgi. Aynı şekilde çizginin de düz olmasını istiyorsanız Shift tuşuna basmanız yeterlidir. Şöyle koyuyorum. Burada böyle bir dursun. Üzerine tıklıyorum ve direkt Layer 1'e geçiyor. Yani benim Layer birim daire oluyor. Şu da çizgi. Türkçe karakter kullanmamaya özen gösterin. Yani normalde çizgi Ç'si var ama ben C ile yazıyorum. Çünkü Türkçe karakter kullandığınız zaman program sorun çıkartabilir. Yani çalışmayabilir yaptığınız proje. Buna dikkat edin. Şimdi şöyle yapacağım. 20. Kareye gelecek ve tam burada yok. 20. kareye gelecek. Dışarı doğru yok olacak. Şimdi 20. kareye insert keyframe verdim. Fakat çizgi pardon tam tersi olacaktı. Şöyle yapacağız. Evet. Daireye insert keyframe verdim. Fakat çizgi kayboldu birdenbire. Şimdi böyle durumlarda şimdi siz komut veriyorsunuz buraya. Diyorsunuz ki çizgi 1. karede gözüksün ama 2. de gözükmesin. 1 de gözüksün, 2 de gözükmesin. Diğerlerinin de gözükmesini istiyorsunuz. Şimdi siz şöyle yapacaksınız. Şu alttaki kare ile üstteki kareye geleceksiniz. Insert frame dedikten sonra gelmiş oluyor zaten. Şimdi daireme geliyorum. Diyorum ki şu kısma çıktığında şöyle yavaşça kaybol. Şimdi onu da şöyle yapacağız. Şöyle sona geliyoruz. Buradan alfa değeri normalde %100'dür. Bunun alfa değerini düşürüyoruz. Şu şekilde. Çalıştıralım. Evet. Yani ilk karede diyorum ki şöyle göstereyim yavaş yavaş. Gittikçe yok olmaya başlasın. Yani görünmez olsun istedim. Şöyle gidiyor ve kayboluyor. Şimdi işlemi geri alacağım. Alfa'ya giriyorum. Bunun değerini 100 yapıyorum. 1. frame'e geliyorum. Yani 1. kareye geliyorum. Ve diyorum ki alfa'ya giriyorum.
birinci karede benim dairem görünmez olsun. Fakat gittikçe gözüksün istiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi. Şöyle bakalım. İlk karede gözükmüyor. İkinci de hafif gözükmeye başlıyor. Üçüncü de derken evet. Yani bu tarz çalışmaları yapmamdaki sebep buradaki mantığı anlamanızdır. Evet. İşlemimiz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.